İslam alimlerinin gözüyle zamanın kıymeti. Abdülfettah Ebu Güdde. İnsanların zamanı değerlendirmekte aldandıklarına dair bir hadis. Sünnet-i mutahhareye gelince hadislerdeki zamanla ilgili açıklamalar daha açık ve geniştir. Buhari, Tirmizi ve İbn Mace İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet ederler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. İki nimet vardır, insanların çoğu bunları değerlendirmede aldanmıştır. Sıhhat ve boş vakit. Zaman büyük bir nimet, önemli bir ikramdır. Zamanın kıymetini bilip bundan tam anlamıyla istifade etmeyi sadece muvaffak kılınan bazı insanlar başarır. Nitekim hadis-i şerifteki insanların çoğu bunları değerlendirmede aldanmıştır ifadesi buna işaret etmektedir. Bu sözüyle zamandan hakkıyla istifade edenlerin az olduğunu ifade etmekte, çoğunluğun ise vakti israf edip aldandığını beyan ederek durumu ortaya koymaktadır. İmam İbnül Kayyım rahmetullahi aleyh Medaricus Salikin adlı eserinde gayretin konumu ve gayretli olunması gereken pek çok şeyden bahsederken, vakte karşı gayretli olma hususunda şöyle demektedir. Geçen vakte karşı esef etmeye gelince bu insanı neredeyse öldüren bir arzudur. Çünkü vakit çabuk geçen kıymetli bir şeydir. Telafisi zordur. Abid nezdinde vakit, ibadet ve evrat zamanıdır. Mürit nezdinde ise Allah'a yönelme ve tüm benlikle ona teveccüh, kalbi tamamen Allah'a bağlama zamanıdır. Mürit için vakit en kıymetli şeydir. Vaktini Allah'a yönelmeden geçirmemeye karşı azimkârdır. Çünkü vakit geçtikten sonra tekrardan elde edilmesi mümkün değildir. Şöyle ki, geçen vaktin ardından gelen ikinci vakit, kendisinin icap ettirdiği vazifeyi eda etmeyi gerektirir. Bu sebeple bir vakti boş geçirdiğinde, onu tekrardan elde etmesinin artık yolu yoktur. Öldüren bir arzudur sözüne gelince, yani neticesi öldürmeye benzemektedir. Çünkü geçen vakte üzülmek insanı öldürür, hele de vakti geçiren kimse onu tekrardan elde etmenin mümkün olmadığını biliyorsa, bunun yanında kaçan vaktin gidişine esef etmek de ayrı bir vakit harcamadır. Nitekim şöyle denir: geçen vakti kaybettiğine üzülmekle meşgul olmak ayrı bir vakit öldürmedir. Bundan dolayıdır ki vakit kılıç gibidir. Sen onu kesmezsen o seni keser denmiştir. Zaman sürekli akmaktadır. Kişi onu değerlendirmek hususunda gafil olursa vakitleri geçip gider, çok büyük bir şeyi kaçırmış olur. Sonra kaybetmesine çok üzülür. Hele de kaybettiği şeyin ne kadar büyük bir şey olduğunu anladığında, geri döndürmek ister ancak vaktin geri gelmesiyle onun istemesi arasında keskin bir mani vardır. Bu sebeple giden vakit geri gelmez. İnsan geçen vakti tekrardan kazanmak ister ama yeni bir gün olan bugünü yaşarken dünü geri getirmek nasıl mümkün olsun ki? Zira bir ayette şöyle buyurulmaktadır: uzak bir yerden nasıl kolayca ulaşırlar? İnsanın sevdiği ve arzuladığı ancak kaçırmış olduğu şeyi elde etmesi artık mümkün değildir. O da bilir ki kazanmaya çalıştığı şey akıllı bir insanın kazanmak için uğraşacağı bir şey değildir. Çünkü kendisiyle arzuladığı şey arası kapanmıştır artık. Vahlar olsun, ah vahlar, geri döndürülemez olana. Getirilebilse gidenler, üzüntü az olurdu ona. Varidat, kalbe gelen düşünceler, buluttan bile daha hızlı geçip gider. Geriye yaşanan zaman ve içindekiler kala kalır. Sen ol, kendini gelen vakitte karşılaşacağın şeylere hazırla. Çünkü içinde bulunduğun vakitte değerlendirip istifade ettiklerin hiç şüphesiz bir gün sana yarayacaktır. Bundandır ki cennette mutluluklar içinde bulunacaklara şöyle seslenilecektir. Onlara şöyle denir:
geçmiş günlerde işlemiş olduğunuz salih amellere karşılık afiyetle yiyiniz, içiniz. Hakka Suresi 24. Cehennemde azap edilen şakilere de şöyle denir: size bu azap yeryüzünde haksız yere şımarmanız ve kibirlenmenizden dolayıdır. Mü'min Suresi 75. Önceki salih alimlerimiz ile onların izinde yürüyen sonrakiler vakti kazanmaya ve onu hayırla doldurmaya karşı en hırslı insanlardı. Alim olsun, abid olsun durumları aynıydı. Vakitleri hayırlı geçirme hususunda birbirleriyle yarışırlardı. Kısa, anlık vakitleri değerlendirme hususunda bile aynıydılar. Sırf vakti değerlendirmek, boşa geçirmiş olmamak için.